Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünya üzerindeki farklı göz renklerinin gizemine yolculuk edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İnsan gözü hem güzel hem de eşsizdir. İnsan gözünün rengini iki faktör belirler. İrisin pigmentasyonu ve irisin içinden geçen ışığı dağıtma şeklidir. Genler insan gözüne ne kadar melanin bulanacağını belirler. Melanin ne kadar çoksa göz o kadar koyu olur. Bununla birlikte bazı insanlarda göz renklerinin mevcut ışık miktarına bağlı olarak değişme eğiliminde olduğu görülebilir. Burada Tyndall saçılması adı verilen bir olay devreye girer. Gözün yapısına bağlı olarak ışık farklı şekillerde saçılarak mavi, yeşil veya ela tonların ortaya çıkmasına neden olur. Bunun nedeni gözün içindeki çift iris tabakasıdır. Göz rengi irisin ön katmanlarındaki melanin miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Kahverengi gözlü insanların irisinde çok miktarda melanin bulunurken mavi gözlü insanlarda bu pigment çok daha azdır. Gözler sadece görmemizi sağlayan organlar değil, aynı zamanda kimliğimizin en dikkat çekici parçalarından birisidir. Peki dünya üzerindeki en nadir göz renkleri hangileri? Kahverengi gözlerin en yaygın olduğunu biliyoruz. Ama ya yeşil, gri ya da kehribar renkli gözler? Hatta bazı insanlar iki farklı renkte göz renklerine sahip olabiliyor. Bu videoda dünyadaki en yaygın ve en nadir göz renklerini keşfedecek, genetik faktörlerden bu renklerin oluşumuna kadar ilginç detayları öğreneceğiz. Hazırsanız gözlerin büyüleyici dünyasına birlikte dalalım. Kahverengi göz. Dünya nüfusunun %70'i ila %80'i kahverengi gözlüdür. Eğer kahverengi gözlüyseniz oldukça geniş bir kulübün üyesisiniz. Bilim insanları 10.000 yıl önce dünyadaki tüm insanların kahverengi gözlü olduğunu düşünüyor. Yani diğer göz renkleri genetik mutasyonlar sonucunda ortaya çıktı. Kahverengi gözlerde melanin miktarı oldukça fazla olduğu için ışık neredeyse tamamen emilir. Bu da gözlerin koyu ve sıcak tonlarda görünmesini sağlar. Afrika, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da çok koyu kahverengi gözler yaygındır. Avrupa, Batı Asya ve Amerika kıtasında ise daha açık kahverengi yani fındık rengi tonları öne çıkar. Kahverengi gözlü insanlar güçlü güneş ışığına karşı daha dayanıklıdır. Çünkü melanin zararlı ışınları emerek gözü korur. Güneşli bölgelerde yaşayan insanların çoğunun kahverengi gözlü olmasının nedeni de budur. Mavi göz. Dünya nüfusunun sadece %8'i ila %10'u mavi gözlüdür. Yani mavi gözler oldukça özel bir grupta yer alıyor. Peki mavi gözlerin sırrı nedir? Aslında mavi gözlerde pigment yok. Evet, yanlış duymadınız. Gözlerde melanin miktarı çok az olduğu için ışığın yansıması mavi tonu oluşturuyor. Tıpkı gökyüzünün mavi görünmesi gibi bir optik illüzyon. Bilim insanları tüm mavi gözlü insanların ortak bir atadan geldiğini düşünüyor. Genetik bir mutasyon binlerce yıl önce Avrupa'da ortaya çıktı ve bu mutasyon taşıyan insanlar mavi gözlü olmaya başladı. En yaygın olarak Kuzey ve Doğu Avrupa'da görülüyor. Baltık Denizi çevresinde mavi göz oranı oldukça yüksek. Orta Asya, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Batı Asya'da da nadiren bulunuyor. Dünya nüfusunun yaklaşık %8'inin mavi gözlere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Finlandiya, mavi gözün en yaygın olduğu ülkedir. Finlandiya nüfusunun %89'unda mavi göz bulunmaktadır. Mavi gözler güneş ışığına karşı da daha hassastır. Yani mavi gözlü biriyseniz yaz aylarında gözlük takmayı ihmal etmemelisiniz. Ela göz. Farklı ışık koşullarına göre renk değiştirebilen bu gözler bazen yeşilimsi, bazen kahverengimsi bir tona bürünebilir. Güneş ışığında altın sarısı, loş ışıkta daha koyu kahverengi tonlarında görebilirsiniz. İşte tam da bu yüzden ela gözler görenleri adeta hipnotize eden bir etkiye sahiptir. Ela gözler orta seviyede melanin içeren gözlerdir. Bunun yanı sıra Rayleigh saçılması adı verilen optik bir etki sayesinde farklı ışıklarda renk değiştirebiliyormuş gibi görünebilirler. Genellikle kahverengi ve yeşilin mükemmel bir karışımı olan bu gözler içinde bazen altın sarısı ve turuncu benekler de barındırır. Bu etkileyici göz rengi en çok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Brezilya ve İspanyol kökenli insanlarda görülür. Eğer ela gözlere sahipseniz şanslısınız. Çünkü dünya nüfusunun sadece %5'i bu eşsiz göz rengine sahip. Kehribar göz. Kahverengi göz ailesine ait olan kehribar gözler genellikle altın göze olarak adlandırılır.
Ela gözler gibi ışığa göre değişkenlik göstermezler. Tek bir yoğun altın veya sarımsı kahverengi tonuna sahiptirler. Eğer amber gözlü birine rastlarsanız gözlerinin neredeyse parladığını fark etmişsinizdir. Bu göz renginin en büyük sebebi lipokrom adı verilen sarı pigmenttir. Çoğu insanın gözlerinde kahverengi veya mavi tonlar baskınken amber gözlerde lipokrom yoğun olduğu için net ve canlı bir altın rengi ortaya çıkar. Amber göz rengi en çok Pakistan, Balkanlar, Güney Fransa, İberya Yarımadası, İspanya, Portekiz, İtalya ve Macaristan'da görülür. Ayrıca Orta Doğu, Kolombiya ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde de rastlanmaktadır. Nadir mi? Kesinlikle. Dünya nüfusunun sadece %5'i bu mistik gözlere sahiptir. Yeşil göz. Ve işte geldik en nadir ve en etkileyici göz rengine. Yeşil. Dünya nüfusunun yalnızca %2'si yeşil gözlü ve bu da onu en nadir göz rengi yapıyor. Eğer yeşil gözlere sahipseniz adeta doğanın seçilmişlerinden birisiniz. Yeşil gözler nasıl oluşuyor? Aslında gözlerinizdeki renk tamamen melanin ve ışığın oyunu. İrisin dış tabakasında çok az melanin bulunur. Yani kahverengi pigment çok açık bir tondadır. Üstüne bir de renis açılması eklenince gözler mavi ve yeşil arasında muhteşem bir tona bürünür. Ayrıca yeşil gözlü kişilerin gözlerinde lipokrom pigmenti de vardır ve bu gözlerin daha sarımsı, yeşilimsi görünmesini sağlar. Peki yeşil gözleri en çok nerede görebiliriz? Orta, Batı ve Kuzey Avrupa'da. Özellikle Kelt ve Sermon kökenli insanlarda sıkça görülür. Hatta yapılan araştırmalara göre yeşil gözlü Amerikalıların %16'sı Kelt ve Sermon soyundan geliyor. Gri göz. Yeşil gözlerin dünyanın en nadir göz rengi olduğunu biliyoruz. Ama hemen ardından gelen gri gözler de oldukça özel bir kategoriye giriyor. Dünya nüfusunun yalnızca %3'ü gri göze sahip ve bu onları oldukça nadir kılıyor. Peki gri gözler neden bu kadar ilginç? Özellikle gri gözlü insanların irislerinde çok az melanin bulunuyor. Melanin göz rengimizi belirleyen pigmenttir. Gri gözlerde melanin az olduğu için ışığın yansıma şekli de diğer göz renklerinden farklı oluyor. Bununla birlikte gözün iris tabakasında yüksek oranda kolajen bulunur ve bu da ışığın yayılma biçimini değiştirerek gri gözlerin o eşsiz, dumanlı görünümünü oluşturuyor. Bu büyüleyici göz rengi özellikle Orta Asya, Güney Asya, Orta Doğu'nun bazı bölgeleri ve Kuzeybatı Afrika'daki Cezayirli Şavi halkı arasında daha yaygın görülüyor. Kırmızı ve menekşe gözler. Filmlerde, vampir karakterlerde veya fantezi dünyasında sıkça karşımıza çıkan kırmızı ve menekşe gözler aslında doğada var olabilir mi? Evet, ama oldukça nadir. Bu ilginç göz rengi genellikle şiddetli albinizm vakalarında görülür. Albinizm, vücudun melanin üretimini ciddi şekilde kısıtlayan genetik bir durumdur. Melanin eksikliği nedeniyle irisin rengi belirginleşemez ve kan damarlarını doğrudan görebilir hale gelir. İşte bu yüzden bazı albinizmli bireylerin gözleri ışığa bağlı olarak kırmızımsı bir ton alır. Peki menekşe gözler nasıl oluşuyor? Bazı durumlarda melanin eksikliği ve ışığın yansıma biçimi nedeniyle gözler gerçekten morumsu bir renk alabilir. Özellikle farklı ışık koşullarında bu ton daha belirgin hale geliyor. Yani doğada tamamen mor gözlü bir insan görmek çok zor olsa da bazı albinizm vakalarında menekşe gözler gerçekten de var olabiliyor. Heterokromi. Şimdi gelelim en dikkat çekici ve sıra dışı göz rengi durumlarından birine. Heterokromi. Adı biraz bilimsel gelebilir ama aslında anlamı çok basit. Bir insanın gözlerinde iki farklı renk olması durumudur. Dünya nüfusunun yalnızca %1'inde görülen heterokromi 3 farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Tam heterokromi. Klasik bir göz mavi, diğer göz kahverengi durumu tam olarak budur. Oldukça nadir görülse de David Bowie gibi ünlü isimlerde bu özelliği görebilirsiniz. Sektörel heterokromi. Burada bir iris tamamen farklı renkte olmaz ama belirli bir bölgesi diğer kısımdan farklı bir renge sahiptir. Örneğin kahverengi bir gözün içinde mavi veya yeşil bir bölge olabilir. Merkezi heterokromi. Eğer göz bebeğinin hemen çevresinde farklı bir renk halkası varsa işte bu merkezi heterokromidir. Genellikle göz rengiyle kontrast oluşturan altın sarısı ve yeşil halkalar şeklinde görülür. Bazı insanlar doğuştan heterokromiye sahiptir.
Bazıları ise travma, hastalık veya ameliyat gibi nedenlerle bu özelliğe sonradan kazanır. Ama her halükarda heterogromi kesinlikle dünyanın en dikkat çekici ve büyüleyici göz özelliklerinden biridir. Gördüğünüz gibi göz renklerine göre dünya nüfusunun dağılımını araştırmalarımıza dayanarak birçok bilgiyle sizlerle paylaştık. Araştırılacak ve anlatılacak daha birçok konu olduğu gezegenimizde bu tarz videolarla eşsiz bilgiler edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.